Suriye devleti diye bir şey kalmadı. Suriye dediğiniz an Türkiye ile sınır komşusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Normalde Türkiye ile İsrail arasında bir sınırımız söz konusu değil. Ama İsrail eğer Suriye'ye hedefini genişletip burada bir Kürt devleti oluşumuna destek olmaya başladığı an bu doğrudan Türkiye'yi tehdit eden durumu olur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun süredir devam eden İsrail işgali söz konusu. Peki Suriye neden bu işgale karşı koymuyor? Suriye denen bir devlet sadece kağıt üzerinde var. Ne zamandan beri? Arap ayaklanmalarının başladığı Aralık 2010'dan sonra bu ayaklanmalar Suriye'ye de sıçrıyor. 2011'de Suriye'de bir iç savaş ortaya çıkıyor. Esad yönetiminin, Esad rejiminin iç savaşa karşı verdiği tepki kendi insanlarını öldürme. Kendi insanlarını öldürmeye başlayınca Esad yönetimiyle, ordusuyla kendi halkı arasında bir savaş söz konusu, bir iç savaş. Tabii bu sadece Esad yönetimi ve kendi halkı arasında olmayıp daha sonra küresel ve bölgesel aktörlerin, vekalet aktörlerinin ve tabii ki terör örgütlerinin de yer almasıyla birlikte Suriye kağıt üzerinde bir devlet ama de facto içerisinde küresel bölgesel aktörlerin yer aldığı, hatta ve hatta 2012'den itibaren de facto 4 tane devlet içinde devletin ortaya çıktığı bir ülke haline geldi. 2011'de iç savaş başlayınca o dönem Amerika'nın politikası Esad karşıtı koalisyon oluşturarak Suriye'yi batılı ülkeler hiç alakasız Danimarka'ya bile bombalattılar. Suriye tamamen tarumar olmuş bir ülke haline geldi. Devlet yönetimi Esad sadece küçük bir alandan ibaret bir yönetim olarak kalınca bir yandan İran vekil aktörleri, öte taraftan Amerika'nın vekil aktörü PKK yuvalandı. Türkiye'de sınır güvenliğini sağlamak üzere Ağustos 2016'dan itibaren Fırat Kalkanı ile başlayan sınır ötesi terörizmle mücadele operasyonlarını yaptı ve Suriye'nin kuzeyinde kendisine karşı bir terör devleti, bir terör koridoru oluşmasını engellemek üzere bugün Pençe Kilit denen bölgede bir koridor oluşturdu. Tamamen sınır güvenliğini ve PKK terörüne karşı ve aynı zamanda özellikle Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı uzun zamandır zaten var olan Kuzey Irak'tan Suriye ve Doğu Akdeniz'e açılan büyük bir Kürdistan devleti kurma hayalini engellemek üzere Suriye'nin kuzeyine hakim olan operasyonları Ağustos 2016'da başlattı ve bugün Pençe Kilit denen bölgede bir koridor oluşturmuş durumda. Aslında de facto bir devlet oluşturdu. Öte taraftan Amerikan himayesi çerçevesinde PKK, PYD, YPG de Suriye'de de facto bir devlet oluşturdu. İran'ın da vekil aktörleri üzerinden oluşturduğu devleti düşündüğümüzde aslında Suriye 4 devlete, 4 idari bölgeye bölünmüş durumda de facto anlamda. Evet, Birleşmiş Milletler'e baktığınızda bugünkü Suriye topraklarında hakim olan bir tane devlet var. Onun yöneticisi de kağıt üzerinde Esad. Ama Esad'ın ülkede varlığı, yönetimi, ülke sınırlarını koruması de facto anlamda mümkün değil. Çünkü kendisi tamamen Şam'a sıkışmış. Hatta ve hatta 2015'ten itibaren Rusya Devlet Başkanı Putin'in devreye girmesiyle ayakta kalabilen bir Esad rejimi söz konusu. Dolayısıyla 2015'ten itibaren Esad'ın hamisi de Rusya. Dolayısıyla Suriye dediğimizde merkezde Şam'da Esad rejiminin üzerinde bir Rusya devleti söz konusu. PKK, PYD üzerinden
bir Amerika'nın vekil aktörü, bir PKK devleti kısmen de olsa söz konusu. İran'ın vekil aktörleri, Şii milisleri üzerinden, Haçlı Şabi üzerinden bir kontrolü söz konusu. Ve Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyindeki kontrolünü saydığımızda Suriye 4 tane bölgeye, esasında 4 tane devlete ayrılmış bir yer. Dolayısıyla bu durumda Esad yönetimi, Esad rejimi ülkenin bütünlüğünü korumaktan aciz, ülkenin güvenliğini korumaktan aciz. Çünkü ülkesinin içerisinde zaten kendi toplumu, vatandaşlarını öldürmesi nedeniyle iç savaş çıkmış ve bu iç savaş nedeniyle dünyanın çeşitli ülkelerine Suriyeli sığınmacılar mülteci olarak başvurmuş. Türkiye için asıl olan Suriye'nin toprak bütünlüğü, çünkü 4'e ayrılması demek Türkiye'nin aleyhine 4 tane komşusu olması demek. Hele hele günümüzde İsrail'deki o uluslararası hukuku hiçe sayan bir savaş kabinesi, Netanyahu hükümeti var ve Orta Doğu'da 5 bölgeye saldıran bir İsrail'den bahsediyoruz. Sadece başlangıçta bize söylediği Gazze'ye kontrol altına almak, ama daha sonra görüldü ki Gazze'yi Filistinsizleştirmek. Onunla da yetinmedi. Hedefim, tehdit olarak gördüğüm Hamas'tır dedi. Hamas'a saldırdı, ama Hamas dediğinizde baktığımızda Gazze halkından bahsediyoruz. Seçime girmiş, seçimi kazanmış bir partiden bahsediyoruz. Gazze'de politikasını beceremedi. Hamas'ın direnişini kıramadı. Sonra kendisine Lübnan'ı hedef olarak seçti. Lübnan'da başlangıçta o Taif Anlaşması'yla bıraktığı Litani Nehri'ne kontrol altına almak. Çünkü buradan Hamas'a destek geliyor. İşte Hamas'a ve Gazze direnişinde İran öncülüğünde bir direniş ekseni var ve bu direniş ekseninde en büyük ayağını Lübnan Hizbullah'ı oluşturuyor. Dolayısıyla hedef genişleterek ilk önce Litani Nehri karadan tanklarla girmeye çalıştı, ama beceremeyince o eski yöntemine, suikastlerle Hizbullah liderlerini öldürme, suikast düzenleme ve bunun neticesinde Lübnan Hizbullah'ın hem liderinden tutun da en etkili tüm komuta kademe düzeyini hava saldırılarıyla imha etti. Bununla da yetinmeyerek Lübnan'da bu Hizbullah'ın esas lojistik desteğini sağlayan Suriye'deki İran milisleridir, İran Şiileridir. İran Suriye üzerinden bunlara lojistik destek sağlıyor. O yüzden hedefini aynı zamanda Lübnan'ı bombalayarak beraberinde eş zamanlı olarak Suriye'yi de bombaladı. Ve Suriye'yi bombalayarak İsrail'in buradaki esas amacı Lübnan Hizbullah'ın, yani kendisine direniş ekseni olarak gördüğü Lübnan Hizbullah'ın lojistiğini kesmek. 1. 2. Suriye'deki İran vekil aktörünü, askeri kapasitesini yok etmek. 3. İran'ın kendi sınırları ötesinde etkinlik alanını genişleten tüm Şii aktörlerini, vekil aktörlerini imha etme politikasını uyguladı ve bu çerçevede sürekli Suriye'yi bombaladığını görüyoruz. Fakat çok enteresan bir şey, İsrail'in bu bombalamalarına karşı Suriye devletinden herhangi bir ses çıkmadığını görüyoruz. Aslında Suriye'yi çalışanlar olarak bu gayet normal. Normal olmayan, Esad diyoruz ya, Esad Suriye'nin hakimi, en azından kağıt üzerinde Birleşmiş Milletler'de Suriye devletinin yasal temsilcisi. Esad rejiminin gücüne baktığımızda hemen arkasında olan Putin geliyor. Çünkü Suriye'deki hava sahasının kontrolü devlet başkanı Putin'in emriyle Rusya'nın yerleştirdiği S-300 hava savunma sistemlerinde. Fakat bunların da İsrail'e karşı çalışmadığını görüyoruz. Normalde İsrail'in Suriye'ye saldırısını durdurabilecek en önemli aktör Rusya'dır. Esad değil. Esad'ın bırakın hava savunma sistemini, sahadaki askeri gücü bile en fazla terör örgütleriyle mücadele edebilir ki Amerika'nın vekil aktörü olan PYD, YPG, PKK ile bile mücadele edemeyen bir Esad söz konusu. O yüzden de İsrail'in Suriye'ye saldırılarını durdurabilecek ana güç orada Rusya'dır. Rusya'nın da müdahale etmediğini, çünkü burada da iki neden söz konusu. Rusya'da
İran'ın Suriye'de daha fazla güçlenmesini istemiyor. Gücünün kırılmasını istiyor. Çünkü İran'ın ne kadar gücü kırılırsa, zayıflarsa o kadar daha fazla Rusya'ya ve hatta İsrail'in saldırılarından da hareketle baktığımızda Çin'e daha fazla bağımlı kalacak. O yüzden normalde de facto olarak İran, Rusya, Çin, Suriye arasında oluşmuş bu ittifak, bir blok, bir eksen söz konusu. Ama bu ittifakın o NATO'daki gibi birimiz hepimiz birimiz içindir anlayışına sahip değil. Çıkarlar devreye girdiğinde müttefik olarak gördükleri İran'ın zayıflamasına hem Rusya'nın hem de Çin'in ses çıkarmadığını görüyoruz. O yüzden de İsrail bütün bunları düşünerek ve Amerika'nın koşulsuz desteği sayesinde İsrail Suriye'ye de, Lübnan'a da, Irak'a da eş zamanlı saldırılar düzenleyebiliyor. Hatta bunu genişletirsek Yemen'e kadar saldırıları söz konusu. O yüzden de burada sorunuzun esas cevabı Esad yönetimi, Suriye devleti, kağıt üzerindeki Suriye devleti zaten İsrail'e hayır diyebilecek bir askeri güce ve hava savunma sistemine sahip değil. Esad yönetimi şu anda varlığını, özellikle 2015'ten itibaren varlığını tamamen Rusya Devlet Başkanı Putin'in desteğine sahiptir. Ve de facto anlamda da Suriye devleti diye bir şey kalmadı. Danimarka'ya kadar bütün ülkeler, neredeyse hiç alakasız ülkeler bombaladı ve de facto anlamda 4 tane devletin ortaya çıktığı bir Suriye var. Yani toprak bütünlüğü olmayan bir Suriye var. Dolayısıyla böyle bir devlet Esad'dan İsrail'in saldırılarını durdurması, engellemesi zaten beklenemez. En fazla yapacağı diplomatik söylem düzeyinde İsrail'in saldırıları Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir. Kınıyoruz açıklamasını yapabilecek güçte. Esas onu durdurabilecek olan Rusya'dır. Rusya'da dediğim gibi birinci sebep İran'ın hem bölgesinde hem Suriye'de çok fazla güçlendiği için gücünün zayıflaması, kendisine daha fazla bağımlı kılacağı için ses çıkarmıyor. Ayrıca Rusya, İsrail'le ve Amerika'yla Ukrayna meselesi varken karşı karşıya da gelmek istemiyor. Dolayısıyla bu iki sebepten ötürü İsrail çok rahatlıkla zaten uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler'in kendisine yaptırım sağlayacak o Güvenlik Konseyi'nde Amerika tamamen koşulsuz her türlü desteği verdiği için pervasız bir şekilde İran'a da, Suriye'ye de, Irak'a da, Lübnan'a da, Yemen'e de saldırabiliyor. Bu tamamen Orta Doğu'da artık kırmızı çizgilerin geçildiği bir dönem. Netanyahu'nun savaş kabinesinin maksimalist, ütopik, hayalperest, bütün bölgeyi savaşa çevirdiği, savaşı yaymaya çalıştığı, bunu siyasi kariyeri için de, çünkü Orta Doğu'da savaş yayılırsa ve hele hele bir çatışma rejimi kurulursa bunun uzun vadede Netanyahu'nun siyasi kariyeri için de gerekli gördüğü için bu şekilde Orta Doğu'nun bütün ülkelerine egemenlik haklarını ihlal edecek şekilde saldırıyor. Ve Suriye'ye kadar saldırması tabii doğrudan Türkiye'yi de etkiliyor. Çünkü Suriye dediğiniz an Türkiye ile sınır komşusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Normalde Türkiye ile İsrail arasında bir sınırımız söz konusu değil. Ama İsrail eğer Suriye'ye operasyonlarla başlatıp burada Lübnan Hizbullah'ın lojistik desteğini keseceğim diye başlatıp daha sonra hedefini genişletip burada Amerika ile birlikte bir Kürt devleti oluşumuna destek olmaya başladığı an bu doğrudan Türkiye'yi tehdit eden durumu olur. O yüzden de Türkiye bu meseleleri çok yakından takip ediyor ve şu anda Türkiye'de iç dengeleme tarzında savunma sanayi üretimine yönelmiş durumda. Aslında Suriye 4 devlete, 4 idari bölgeye bölünmüş durumda de facto anlamda. Evet, Birleşmiş Milletler'e baktığınızda bugünkü Suriye topraklarında hakim olan bir tane devlet var. Onun yöneticisi de kağıt üzerinde Esad.